Değerli katılımcılar, ben yavaştan başlatayım. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü webinar serimize hoş geldiniz. Bugün aramızda Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Güray Salihlioğlu hocamız var. Kendisi yeşil mutabakat ve sınırda karbon ile ilgili konuşmasını gerçekleştirecek bizlere. Kendisine değerli vaktini ayırıp bugün bizlerle olduğu için çok teşekkür ederiz. Hem de hastaymış birazcık tekrardan geçmiş olsun dileyelim. Vesile Hoca da geldi. Bir son kez şey hatırlatması yapayım. Zoom süremizin 40 dakikalık bir sınırı var. Eğer süre yetmezse tekrardan aynı linkten bağlanılabileceğini herkese hatırlatmak istiyorum. Vesile Hocam bir şey söyleyecek misiniz? Buyurun size söz. Evet, bağlanmam biraz problemli oldu. Kusura bakmayın, bilgisayarımda bir sıkıntı var galiba. Ben teşekkür ediyorum Güray Hocama bize vakit ayırdığı için. Evet, kendisi bugün hasta sunumu gerçekleştirecek. E, Başlayabiliriz eğer Güray Hocam için de uygunsa. Teşekkür ediyorum. Evet, yani sesim için kusura bakmayın. Ee, Yeşil mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesini 40 dakika içinde toparlamaya çalışacağız sizlerle birlikte. Benim sunumun kapsamı özellikle sınırda karbon düzenlemesi bizim ülkemizi nasıl etkileyecek kısmıyla tamamlanmış olacak. Nereden çıktı diye başlayalım. Yani biz sınırda karbon mekanizması birdenbire hepimizin konuştuğu bir konu haline geldi. Bu nereden çıktı? İlk sorumuz bu olsun. Aslında bu mekanizma, bu düzenleme Avrupa Yeşil Mutabakatı ile çıktı. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa'nın yeni yol haritası, büyümek için, ekonomik büyümesi için, yeşil ve kapsayıcı bir iyileşme ve canlanma için Avrupa'nın yol haritası olarak 2019'dan beri karşımızda duruyor. Diyor ki Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Yeşil Mutabakatı bizim yeni büyüme stratejimiz. Bu yolla yeni iş kolları üretirken emisyonları da azaltacağız diyor. Nasıl olacak bu iş? Hem büyüyüp hem emisyonları nasıl azaltacağız? Yani Avrupa nasıl azaltacak emisyonlarını? Yeşil mutabakat pek çok bileşende Avrupa'nın pek çok iş yapış modelinde köklü bir değişiklik gerektiriyor. Yaşama, çalışma, üretim ve tüketim şeklimizi tanımlayan tüm sistemlerde değişiklik yapacağız diyor. Ve sorunu şöyle tespit ediyor. Finansallaşmış kapitalizm dünyanın yaşam destek sistemlerini tehdit ediyor. Böylelikle insanlığı tehdit ediyor. İnsanlık için başarısızlığı kanıtlanmış bu sistemi değiştirmeliyiz diyor. Dünyanın sınırlarına, taşıma gücüne saygı duyan bir sistem geliştirmeliyiz ve geliştirdiğimiz sistem toprağı, akiferleri, yağmur suyunu, rüzgarları, polen yapıcıları, biyoçeşitliliği özenle koruyan ve besleyen bir sistem olmalı ve sosyal, politik, ekonomik yönden de adil olmalı bu sistem diyor. Şimdi bu yol haritasına bir bakalım. Aralık 2019'da Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakatı önerdi ve bu olay 2019'dan beri bizim gündemimizde dedik. Bunun taşlarını döşemeye başladı. Yeşil Mutabakatı bir azimli bir karar olarak önüne koydu ve başka adımlar da atmaya başladı. Yeşil Mutabakatı öğren. İklim yasasına iklim nötr olma hedefini koydu. Dedi ki Avrupa ben 2050 yılında iklim nötr olacağım, net sıfır olacağım dedi. Ve Eylül 2020'ye geldiğimizde yeni bir hedef koydu. Evet 2050'de ben net sıfır olacağım ama 2030'da da 2030'a kadar emisyonlarımı %55 oranında azaltacağım dedi. Aralık ayında tüm Avrupa liderleri bu %55 azaltım hedefini kabul etti.
Haziran 2021'de Avrupa İklim Yasası artık yürürlüğe girdi. Temmuz 2021'e gelindiğinde %55 azaltım hedefi koymuştu ya Avrupa. Bu azaltım hedefine uyum yasaları, yani 55'e uyum yasalarını Fit for 55 olarak çıkardı. Bu yasalar 13 düzenleme içeriyor. Bazıları yasal düzenlemeler, bazıları ekonomik düzenlemeler, birazdan göreceğiz. Ve Mayıs 2023'te de sınırda karbon düzenleme mekanizmasını imzalanmış görüyoruz. 2030'a geldiğinde emisyonlar %55 azaltılmış olacak. 2050'de de Avrupa iklim nötr bir kıta olacak. Hedefi bu. Ve yeşil mutabakat bütün bu yol haritasının taşlarını oluşturan bir dönüşüm seti olarak karşımızda duruyor değerli arkadaşlar. Ne var bu dönüştürücü politikalar seti içinde? Akıllı ve sürdürülebilir ulaşıma yatırım yapmak, yeşil bir endüstri, kirliliği elimine etmek, herkes için adil bir geçiş süreci sağlamak, yeşil projeleri finanse etmek, evlerdeki enerjiyi verimli hale getirmek, küresel yeşil fırsatlara öncülük etmek, tarımı yeşil hale getirmek, çataldan sofraya projesini gerçekleştirmek, doğayı korumak, temiz enerjiyi desteklemek ve iklim anlaşması, iklim kanunu da tüm bileşenleriyle gerçekleştirmek. Avrupa'nın yeşil mutabakat kapsamında sunduğu dönüştürücü politikalar setinde biz her şeye dokunduğunu görüyoruz. Enerji, endüstri, binalar, hareketlilik, tarım ve gıda, ekosistem ve biyoçeşitlilik, sıfır kirlilik, tüm bu bileşenlerin yeşil mutabakattan nasibini aldığını görüyoruz. Tüm bu bileşenleri ele alan bir yaklaşım sunuyor yeşil mutabakat. 55 uyum paketi dedik. Yani Avrupa emisyonlarını %55 azaltacak 2030'a kadar. Nasıl azaltacak? Bunun için neler yapacak? Şimdi şöyle bir bakalım. Bu paketin içinde neler var? Havacılığı da içeren güçlü bir emisyon ticaret sistemi. Denizcilik, karayolu taşımacılığı ve binaların da emisyon ticaret sistemine dahil edilmesi diyoruz. Güncellenmiş bir enerji vergi direktifi, sınırda karbon düzenlemesi ve daha pek çok hedefi burada görüyorsunuz. Arazi kullanımı, ormancılık, yenilenebilir enerji, alternatif yakıtlar ve sosyal iklim fonu gibi finansal araçlarında bu 55'e uyum paketi içinde yer aldığını görüyoruz değerli arkadaşlar. 55'e uyum paketinin bileşenlerinden biri sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıdır dedik. Peki nedir? Tam olarak nedir bu mekanizma? Aslında SKDM karbon kaçağını önlemeye çalışan bir ekonomik enstrümandır. Yani Avrupa bir çevre politikası uygulamaya çalışıyor ve bu politikayı gerçekleştirmek için ekonomik bir enstrüman kullanıyor. Sınırda karbon düzenlemesi ekonomik bir enstrüman. Ve diyor ki Avrupa, ben yeşil olmak istiyorum. Ben kendi kıtam içinde sanayiciyi yeşil yapmak istiyorum. Ama bana ürün gönderen diğer ülkeler, yani dışarıdan aldığım ürünler aslında yeşil değil. Dışarıdan bana gelen, ülkeme gelen ürünler aslında yüksek karbon emisyonlarıyla üretilmiş. İşte ben kendi ülkemin sınırlarına giren bu ürünleri de kontrol etmek istiyorum diyor Avrupa. Ve diyor ki siz yeşil olmak istemiyorsanız ben sizi yeşil yapmak için elimdeki politik ve ekonomik araçları kullanacağım. Ve benim dekarbonizasyon anlayışım karbonu sadece kendi kıtamda sağlamak değil, sınırlarımın dışına da çıkarmak değil, benim dekarbonizasyon anlayışım hem benim hem de etrafımdaki ülkelerin karbonu azaltan teknolojilere geçiş yapması. Neden getiriyor? Cevabı açık. Çünkü Avrupa kendi ülkesindeki endüstriyi de korumak istiyor.
Şöyle açıklayalım bunu. Karbon kaçağı denen bir kavram var. Karbon kaçağında siz Avrupa olarak ülkenizde çevre yasalarını ağırlaştırabilirsiniz. Bu var. İki sonucu vardır bunun. Ülkenizdeki endüstri çevre yasalarını, ağırlaşan çevre yasalarını gördüğünde daha temiz üretime geçebilir. Bu iyi durum hipotezi veya ülkenizdeki endüstri ağırlaşan çevre yasaları nedeniyle üretimini bir başka ülkeye kaydırabilir. Karbon kaçağı diyoruz biz buna. Tam olarak bu arkadaşlar, kirlilik sığınağı hipotezi gereği ülkenizde çevre standartlarının ağırlaştığını gören endüstri üretimini alıp gelişmekte olan bir ülkeye gönderebilir kirli üretimini. Kirlilik sığınağı hipotezine bir bakalım. Diyor ki gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler için uluslararası ticaret aracılığıyla kirlilik cenneti haline geldiğini ifade eder. Gelişmiş ülke kirli endüstrisini gelişmekte olan ülkeye gönderiyor. Bu hipotez ülkeler arasındaki çevresel standart ve maliyet farklılıkları nedeniyle kirli endüstrilerin çevre standardı düşük ülkelere doğru kaydığını savunur. Şimdi Avrupa bunu istiyor mu? Aslında Avrupa bunu istemiyor. Çünkü kendi kıtasındaki endüstri başka ülkelere kaydığında bu kendi kıtası için ekonomik bir kayıp anlamına geliyor. Avrupa'nın bir emisyon ticaret sistemi var ve emisyon ticaret sisteminde endüstrinin kirlilik yüküne göre vergi ödemesini yasal olarak düzenliyor Avrupa. Bir bakalım ne demek? Şimdi emisyon ticaret sistemi cap and trade, yani emisyona bir üst sınır koyarak ve içinde ticaret yaparak gerçekleştirilen bir süreç. Şöyle düşünün, 2015 yılında örneğin Avrupa benim toplam emisyonum şu olacak demiş, 100 ton. Afaki bir rakam. Bu 100 ton emisyonu şu endüstriler çıkaracak ve ben A, B, C, D endüstrilerine bu emisyon yayma haklarını dağıtıyorum. Birine 10 ton, birine 5 ton, birine 3 ton, 2 ton, toplam 100 ton olacak. Eğer içerideki, yani kendisine 10 ton emisyon yayma hakkı verilen bir endüstri daha kirli bir üretim yaptıysa, örneğin 15 tonluk emisyon yaydıysa, bu aradaki 5 tonun fiyatını ödeyerek bir sertifika yoluyla bunu satın alacak. Belki bir başka endüstride kendisine verilen haktan çok daha az, işte 10 ton verilmişti, 5 tonluk bir emisyon yaydı. O arada kalan 5 ton emisyon yayma hakkını satacak. Böylelikle bir üst sınır belirlenmiş ve aşağıda bir ticaretini yapma mekanizması kurulmuş oluyor. Avrupa bunu bu şekilde yaparak her yıl emisyon üst hedefini azaltarak, işte 2015 yılında 100 tondu, 90 ton, 80 ton, 70 ton diyerek emisyonlarını azaltmak için böyle bir strateji oluşturuyor. Karbon sınırı her yıl azaltılıyor diyoruz ve emisyon izinlerinin ücretleri bir arz talep dengesiyle işliyor. Yani bir ton karbondioksit emisyonu yaymanın bir bedeli var ama önceden de bilemiyorsunuz. O haftanın piyasaları belirliyor bu emisyonun ücretini. Emisyon ticaret sistemini Avrupa hali hazırda uyguluyor ama sınırda karbon düzenlemesini uygulamaya başladığında bu emisyon ticaret sisteminin de kapsamını geliştirmeyi düşünüyor. Mevcut güç, endüstri, havacılık kaynaklı emisyonlara sınırlama getiriyor. Ama 2024'ten itibaren denizcilik emisyonlarına da bu emisyon ticaret sistemi altına alacak. Ve daha sonra 2027'den itibaren binalar, karayolu taşımacılığı ve küçük endüstriler de
bu sınırlar içine alınacak ve bütün bu bakın %55'i sağlamak ve sonrasında da net sıfıra ulaşmak, 2050 net sıfır hedefine ulaşmak için Avrupa bütün sektörleri emisyon ticaret sisteminin altına alıp onlara sınırlama getirmeyi, onların emisyonlarına sınırlama getirmeyi planlıyor değerli arkadaşlar. Ve onların başka ülkelere kaçmasını önlemek için de başka ülkelerden kendi ülkesine ürün girişine bir vergi koyuyor. İşte bu verginin adı sınırda karbon düzenleme mekanizması, sertifika ücretleri. Şimdi şu emisyon ticaret sistemlerine bir bakalım. Bakın dünyanın pek çok ülkesinde emisyon ticaret sistemi kavramı konuşulmaya başlandı ve uygulanıyor. Ocak 2023 itibariyle 28 emisyon ticaret sistemi uygulamada. 8 tanesi geliştirilme aşamasında. Şimdi buradaki maviler uygulamada olan emisyon ticaret sistemlerini gösteriyor. Yeşiller de bizim ülkemizde yeşil, geliştirilme aşamasında olan emisyon ticaret sistemini gösteriyor. Yani bizim ülkemizde önümüzdeki yıllarda biz artık emisyon ticaret sistemine karbon sertifikalarını konuşmaya başlayacağız. Şimdiden başladık ama uygulamalarını çok yakın bir gelecekte göreceğiz. Sınırda karbon düzenleme mekanizması ile emisyon ticaret sisteminin nasıl bir ilişkisi var? Ona bakalım. Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması sınırdaki yani ithalatı, ihracatı yapılan ürünleri ilgilendiren bir konu. Örneğin bizim ülkemizden Avrupa'ya ürün göndereceksek ülkemizdeki üretimin ortaya çıkardığı karbon ayak izini belgelememiz, raporlamamız ve geçiş sürecinin sonrasında bunun için bir vergi ödememiz gerekiyor. Yani hem ürününüzü Avrupa'ya göndereceksiniz hem de ürününüzün içindeki karbon yükünü beyan edeceksiniz. Ürününüzün içindeki karbon yükü için bir karbon sertifikası satın alarak bir çeşit vergi vermiş olacaksınız. Emisyon ticaret sistemi ise Avrupa'nın kendi içindeki endüstriye uyguladığı yine böyle bir ücretlendirme sistemi diye düşünebiliriz. Şimdi soralım. Zorunlu piyasalarda 1 ton karbon emisyonu yayma hakkının fiyatı nedir? Zorunlu piyasalar. Bakın burada bir dalgalanma göreceksiniz. Siz 1 ton karbon yaymak için yaklaşık 90 avro ödeme yapmanız lazım ve bu haftalık dalgalanmalarla farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir bedel haline gelebilir bizim ihracatçımız için. SKDM sertifikaları, şimdi Avrupa Türkiye'deki üreticiye tabii kendi sınırları içinde olmadığı için anında diyemiyor. Sen sertifika alacaksın, yapacaksın. Bunu kendi ülkesindeki ithalatçı üzerinden yapıyor. Yani ithalatçı Türkiye'den ürün alacak diyelim. İthalatçı tüm bu sertifikaları yerli yerinde göstermeli. Ülkeye girişi yapılan ürünün karbon yükünü raporlarında beyan etmeli. Gömülü emisyona karşılık gelecek kadar SKDM sertifikasını satın almalı ve teslim etmeli ithalatçı. Hangi sektörler bu kapsamda? Yani Türkiye'den ya da başka yerlerden Avrupa'ya ürün gönderen hangi ülke olursa olsun. Gelen ürüne bakıyor Avrupa. Hangi ürünler için SKDM geçerli? Hangi ürünler için böyle bir vergilendirme yapılacak ve neden bu sektörler seçildi bir bakalım. Şimdi ilk aşamada sınırda karbon düzenlemesi, karbon kaçağı riski en yüksek olan sektörlere odaklanacak. Çimento, demir çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen. Tüm bu sektörlerden
çeşitli ürünler eğer Avrupa'ya gönderiyorsanız bu ürünler SKDM mevzuatına tabi olacak demektir. Şimdi endüstri tabii bu ürünlerin CN kodlarından ürünlerin tanımına kadar hepsine hakim. Çimentodan 6 ürün grubu, elektrikten 1 ürün grubu, gübreden 5, demir çelikten 15 ürün grubu, alüminyumdan 14, kimyasallardan da 1 ürün grubu yani hidrojeni görüyoruz. Bütün bu liste tabii ilgili yönetmeliğin ekinde yer alıyor. Bunu isteyen açıp görebilir. Benim ürünüm SKDM'ye tabi mi değil mi? Bütün bu listeler yönetmelikte mevzuatın ekinde 42 ürün grubu olarak verilmiş. Ne zaman hayata geçecek? Sınırlı karbon düzenlemeleri. Bakalım şimdi. Aslında süreç başladı. 1 Ekim 2023 itibariyle geçiş dönemi başladı ve yükümlüler Avrupa Birliği'ne ithal ettikleri ürünlerdeki gömülü emisyonlarla ilgili bilgiyi toplamak ve raporlamak zorunda. 2023 ile 2026 arasındaki 3 yıllık dönemde bir raporlama zorunluluğu var. Yani şu anda bizim üreticimiz SKDM'ye göre raporlarını hazırlıyorlar. Ocağa kadar da teslim etmeleri gerekiyor. Tam uygulama dönemi yani finansal boyutun başladığı dönem 1 Ocak 2026'da başlayacak. Bu tarihten sonra yükümlüler gömülü emisyonlara karşılık SKDM sertifikaları satın almak zorunda olacak diyoruz. Kademeli bir geçiş sundu Avrupa Birliği, endüstrilerin adapte olabilmesi için. Dediğimiz gibi şu anda bir geçiş aşamasındayız ve 2025'in sonlarına doğru, 2025 içinde hatta SKDM düzenleyicileri şunu diyebilir. Şimdilik bu 6 sektördü ama bu kapsamı da biz genişlettik. Dolaylı emisyonları da kapsadık. İhracatları da işin içine koyduk. Yani kapsamı genişletebilir ve Avrupa'ya gönderilen diğer ürünlerde de bu mekanizmayı görebiliriz. Ve kendi ülkesinde de ücretsiz tahsisatları kaldıracak ve SKDM'nin tam olarak uygulaması 2026, Ocak 2026 itibariyle başlamış olacak. Hangi emisyonlar bu kapsamda? Bir bakalım. Şimdi gömülü emisyonlar. Gömülü emisyon diye bir kavram var SKDM terminolojisinde. Ürünün gömülü emisyonu. Yani ürünü üretirken ortaya çıkardığınız emisyon ürün başına. Ama içine bir de yarı mamullerin yani öncüller dediğimiz yarı mamullerin emisyonlarını da dahil ederek SKDM'ye özel bir standart geliştiriyor. Şöyle bir bakabiliriz. Şimdi kapsam 1 yani şu mavi gördükleriniz SKDM kapsamında beyan edilecek emisyonlar doğrudan. SKDM ürünlerinin kuruluştaki üretiminden kaynaklanan emisyonları söyleyeceğiz ve bazı öncüller için olan emisyonları ifade edeceğiz. Kısmen SKDM kapsamında olanlarda ürün üretimi esnasında tüketilen elektriğinde yine SKDM kapsamında beyan edilmesi gerektiğini görüyoruz. Elektrikten doğan emisyonların. İhracatçı kuruluşlardan ne beklenecek bu düzenlemeyle? SKDM raporu hazırlamaları beklenecek geçiş sürecinde. Sonraki süreçte de hem SKDM raporu hazırlayacaklar hem de emisyonlarını doğrulatacaklar. Doğrulanmış bir SKDM emisyonu olması lazım. Hem de SKDM sertifikası satın alarak bir bakıma emisyonların kefaletini ödüyor gibi bir durum ortaya çıkacak. Velhasıl eğer Avrupa'ya ürün gönderecekseniz, İthalatçı sizden ürünü satın alacaksa ithalatçı elbette daha az ödeme yapacağı ürünü seçecek. Çünkü bir ürünün maliyeti var. Ürünün üzerine eklenen karbon maliyeti var.
doğrulama maliyeti var, bir bürokratik maliyet var ve bunun yanında da tüm bunların işlediği mekanizmanın en sağlıklı bir şekilde beyan edilmesi süreci var. Dolayısıyla bu kolay bir süreç değil. Hem ihracatçı için hem ithalatçı için. İthalatçının karbon yükü az olan, karbon yükü doğrulanmış olan ürünleri tercih edeceğini unutmamak lazım. Türkiye bu düzenlemeden nasıl etkilenecek? Ona bir bakalım hızlıca. Şimdi aslında sınırda karbon ürünleri ihracatının toplam değerine baktığımızda 2019 yılında Türkiye'nin elde ettiği gelir 5,8 milyar avro olmuş. 2022'de sınırda karbon ürünlerinden 13,1 milyar avro gelir elde etmiş. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gönderdiği ürünler ihracatının payı toplam ihracatın %41,5'unu oluşturuyor. Türkiye için önemli bir oran bu. Türkiye Avrupa'ya ürün gönderecekse artık ürünlerini karbonsuzlaştırmak, temizlemek ve sınırda karbon mekanizmasını doğru çalıştırmak durumunda. En çok maruz kalacak ülkeler Rusya, Türkiye, Ukrayna, Hindistan ve Çin ilk etapta. Çünkü bu ülkeler Avrupa'ya sürekli ürün gönderen ülkeler. Özellikle çimento, demir, çelik ve alüminyum. Düşünsenize Türkiye çimento ihracatının %15'ini Avrupa Birliği'ne yapıyor. Demir çeliğinin %37'sini, alüminyum ihracatının da %62'sini Avrupa Birliği'ne yapıyor. Şimdi Türkiye bu sürece hazırlanıyor ve kendi emisyon ticaret sistemini oluşturmaya çalışıyor ve Türkiye bir iklim kanunu hazırlığı içinde. İklim kanunu neleri kapsayacak ona bakalım. Henüz yayınlanmadı. Bir taslak ortaya çıktı ama henüz netleşmedi ama fikir vermesi açısından Türkiye'deki iklim kanunun neleri kapsayacağını hızlıca bir bakalım. Şimdi birinci bölümde elbette amaç, kapsam, başlangıç hükümleri. İkinci bölümde iklim değişikliğiyle mücadele konusunu görüyoruz. Sera gazı azaltım faaliyetleri nasıl olacak? İklim değişikliğine uyum faaliyetleri ve bunu nasıl planlayacak Türkiye? Bunu görüyoruz. Üçüncü bölümde, iklim kanununun üçüncü bölümünde karbon fiyatlandırmayı görüyoruz. Emisyon ticaret sistemi nasıl kurulacak? Nasıl bir görev dağılımı yapılacak? Denkleştirme dediğimiz offsetleme, emisyonların dengelenmesi nasıl olacak? Tahsisatlar, bu tahsisatlar nasıl dağıtılacak? Bu bölümü ele alıyor üçüncü bölüm. Dördüncü bölümde tüm bu karbon fiyatlandırmadan elde edilecek gelirler, döner sermaye ve bunların dağıtımı anlatılıyor. Beşinci bölümde de çeşitli ve son hükümlerin olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu emisyon ticaret sisteminin ve karbon piyasalarının içindeki aktörlerden bahsediyor iklim kanunu. Bir karbon piyasası kurumundan söz ediyor. İşte özellikle ücretsiz tahsisatların miktar ve dağılımlarına karar verecek, emisyon ticaret sistemi plan politikalarını belirleyecek. Başkanlık var, çevre iklim değişikliği başkanlığını kastediyor. Sermaye piyasası kurulu diyor. Piyasa zorunlu ve gönüllü piyasadaki işlemleri izleyecek organ. Piyasa işleticisi diyor. Emisyon ticaret sistemi piyasasını ve gönüllü piyasayı kurar, işletir diyor. Merkezi takas kuruluşundan, merkezi kayıt kuruluşundan söz ediyor. İklim kanunu taslağı. Diyerek şöyle kısaca ben yeşil mutabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizmasını anlatmış oldum Nazım. Dolayısıyla Hocam, Zoom'un süresi bitmeden de tamamlamış olduk. evet çok güzel ayarlandı gerçekten. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorusu olanlar varsa chat kısmından ya da sesini açarak bizlere sorabilir. Hazır 6 dakikamız varken ve sizi yakalamışken ben bir şey sormak isterim izninizle.
Biliyorsunuz son zamanlarda bir taraflar konferansı gerçekleştirildi. Burada da aslında karbon salınımının belki de yine en büyük sebeplerinden biri olan fosil yakıtlarla ilgili böyle bir anlaşmazlık gibi bir şey oldu. İşte bu kademeli çıkış konusunda artık biraz daha geri adım atıldı gibi yorumladım ben. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ülkelere biraz rehavet verecek midir? Ve bu bahsettiğiniz sınırda karbon durumuyla aslında ve bu düzenlemelerle bir çelişki doğuruyor mu bu? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Şimdi burada sunum paylaşımı durdurayım. Evet, güzel bir soru oldu Nazan'ım. COP28 şu demek, 28 kere bütün bu taraflar bir araya gelmiş ve iklim için konuşmuşlar demek. Ve biz bütün bu süreçte bir türlü bağlayıcı bir karar alınmadığını gördük. Ve artık son toplantılara doğru da iyice ayyuka çıktı. Yani olay iklim müzakerelerinden çok ülkelerin gidip oraya kendi tanıtımlarını yaptığı, pavilyonlarda çeşitli gösteriler sunduğu bir yere dönüştü aslında. Bizim beklentimiz tabii, ben şuna benzetiyorum olayı. Bir otobüs geliyor, üstünde doğru bir tren geliyor ve sizi ezecek. Öylece size doğru geliyor. Ama siz bu trenden kaçmak yerine bir oturalım, bir konuşalım. Biraz daha var. Hemen çıkamayız. Yani ekonomik sistemlerimiz fosil yakıtlara bağlı. Biz hemen çıkamayız bu süreçten diyerek hala orada o tren hattının önünde durmaya devam ediyorsunuz. Şimdi bu son COP28'de de bu yapıldı açıkçası. Ne yapıldı? Şöyle insanları hadi sevinin dedirtmeye çalışıyorlar. Efendim neymiş? Fosil yakıt ifadesi son karar metninde yer almışmış. Ama sen fosil yakıtı sonlandırmak için ya da bundan çıkış için herhangi bir bağlayıcı karar almıyorsun. Diyorsun ki, dokümanda diyor ki işte fosil yakıttan uzaklaşılsa iyi olur. Hadi buna çağırıyoruz ülkeleri. Ya zaten yıllardır çağırıyoruz. Yani çağırmakla oluyor mu? Glasgow'da da kömürden çıkalım diye çağırmışlardı. Kömür kullanımı arttı. Ukrayna savaşı girdi filan araya. Arttı yani. Dolayısıyla gerçekten bilimsel gerçeklerin hiçe sayıldığını düşünüyorum. Global Stocktake aslında COP28'in, yani küresel durum değerlendirmesiydi COP28'in asıl gündemi. Küresel durum değerlendirmesiyle ilgili teknik raporlar 5 yılda hazırlandı. Bütün bu süreçte karbon bütçemiz ne kadar, 1,5 dereceye ne kadar emisyon yayma hakkımız kaldı? Ne yapmalıyız? Bütün bunlar aslında raporlarla ortaya kondu. COP28'de bu süreç tamamlandı. Ne oldu? 2 hafta içinde 5 yıllık bu teknik raporların gösterdiği yolda 2 hafta içinde politik bir karar alındı. Fosil yakıttan uzaklaşılmasına çağrıda bulunuyorum. Bu mudur yani? Ve hiçbir anlam ifade etmeyen bir COP kararı ve bunu öyle bir ballandıra sunuyorlar ki hadi sevinin, bakın fosil yakıt ilk kez zikredildi. Ya ya gerçekten, ya trajikomik bir durum. Böyle nitelendiriyorum. Evet, çok güzel özetlediniz aslında oradaki çelişkiyi. Çok teşekkür ederiz hocam. Vesile hocam, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum Güray Hocama. Çok güzel bir sunumdu. Benim aslında birkaç teknik sorum var da büyük bir ihtimalle bunları sunumdan sonra Güray Hoca'ya soracağım. Sorum aslında şu: şimdi karbon ayak izi en yüksek olan sektörlerden birisi inşaat sektörü malum. Evet. E, Hani şu anda sınırda karbon uygulaması için de ilk yapılması gereken karbon ayak izinin doğru hesaplanması. Çünkü benim anladığım bu, eğer yürürlüğe girerse büyük bir ihtimalle işte Avrupa
Birliği'ndeki birçok ülke e, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden alım yapmaya başlayacaklar karbon yükünü devretmek için. Şimdi bizde benim bildiğim, hani siz daha iyi biliyorsunuzdur, bu sınırda karbon uygulaması için 2 tane çerçeve var karbon ayak izini hesaplamak için. Şimdi bunu Türkiye içinde Türkiye içindeki sisteme entegre edecek bir çalışma var mı bildiğiniz? Yani karbon ayak izi hesabına yönelik. Çok özür dileyerek araya giriyorum. 1 dakikamız kaldı. Tekrar başlatayım. Güray Hoca'nın da lafı bölünmesin, olur mu? Tamam. Olur. Tamam, tamam. Tekrar aynı linkten burada buluşuyoruz. Sevgili hocam, şu iki çerçeveyi biraz açar mısınız? İki çerçeveyle neyi kastettiniz? Karbon Ya ayak izi şu karbon hesabındaki. ayak izi hesabında 2 tane yönetmelik çerçeveden kastım aslında mevzuat var Avrupa'da ve Amerika'da kullanılan. O mevzuatların Türkiye uyarlaması var mı onu merak ediyorum. Şimdi tam olarak isimlerini söyleyemeyeceğim. Hatırlamıyorum, yanlış yapmayayım. Ama bahsettiğim şey işte atıyorum bir ürünün e, üretilmesinden, başlangıç aşamasından tüketiciye varana kadar ara stepler için karbon ayak Ha, izini ve tamam. diğer salınımları hesaplayan bir mevzuat var. 14.064. Evet. Şimdi Evet. şöyle, bizim ülkemizde yıllardır sera gazı emisyonlarının kontrolü yönetmeliği kapsamında MRV denilen kurumsal emisyon hesaplama ve doğrulama süreci işletiliyor. Aslında ülkemizde hangi endüstrinin yaklaşık toplamda yaklaşık ne kadar emisyon ürettiği, ne kadar sera gazı emisyonu ürettiği büyük sanayi için ellerinde var. Bakanlığın elinde var. Bu sera gazı emisyonları yönetmeliği. Sizin bahsettiğinizde gönüllü bir kısım var. Yani ISO 14064, ISO 14067. ISO 14064 bu standarda göre yine kurumsal karbon ayak izi hesabı yapılıyor ama tüm yaşam döngüsü işin içine alınarak, yani yaşam döngüsü değerlendirmesinde biz bunu beşikten mezara, beşikten beşiğe gibi bir değerlendirme söylüyoruz. ISO 14064 aslında tüm bu süreçteki 6 tane kapsamı var onun. 3 tane kapsamda da 6 kapsama çıkarıldı. Bu kapsamdaki karbon ayak izini hesaplıyor. Şimdi sınırlı karbonun karbon ayak izi bu ikisi de değil. Kendine has bir ölçüm yöntemi var. Aslında bu ikisini bilen ürünün karbon ayak izine gidebilir. 14.000 ISO 14067'de ürün karbon ayak izini anlatıyor bize. Yani kurumsal karbon ayak izi bize şunu anlatırken, hani bir yıl içinde bu endüstride ne kadar emisyon çıktığı anlatırken, ürün karbon ayak izi de diyor ki bu ürünün üretilmesi sürecinde ne kadar karbondioksit eşdeğeri emisyon oluştu. Tüm yaşam döngüsü sınırda karbon düzenlemesi yine ürünün karbon ayak izine bakıyor ama ürünün karbon ayak izine bir yaşam döngüsü felsefesiyle bakmıyor. Şunu dahil ediyor kapsama. Bu ürün bu fabrikada, bu tesiste üretilirken ne kadar emisyon yaydı? Bu ürünün öncülleri, yani bu ürünün yarı mamulleri, ham madde demiyorum bakın, yarı mamulleri üretilirken ne kadar emisyon yayıldı? Bu ikisinin toplamını istiyor sınırda karbon düzenlemesi. Yani ne o ne o. Dolayısıyla ama diğerlerini bilen buna adapte olabilir. Ürünün emisyona ulaşmak neden zor? Çünkü siz bütün endüstrinin bir yıllık harcaması, işte faturalardan şundan bundan hesaplarsınız ama bunun ne kadarı bu ürüne adandı? Onu hesaplamak için sistem sınırlarını doğru oluşturmanız gerekiyor. Onu yapmak, onu hesaplamak bir kademe daha zor diyebiliriz.
Evet, aslında kastettiğim sanırım yaşam döngüsü. Yani bir işte binanın sıfırdan inşa edilip işte malzemelerin de karbon ayak izini dikkate alaraktan yapımı, işte o yapım sürecindeki taşıma, lojistik her türlü karbon ayak izini de entegre ederek bir yaşam döngüsü Evet, hesabı benim kastettiğim. E, Teşekkür ediyorum hocam. rica ederim. Celal hocamız da gelmiş sanırım. Rektör yardımcımız ama şu anda müsait değil anladığım kadarıyla. Ee, Benim başka sorum yok. Çok teşekkür ediyoruz Güray hocam katkılarınız Rica için. ederim. Çok Rica teşekkür ederim. ederim hocam. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Geçmiş olsun dilerim Çok tekrardan. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür Başka ediyorum. sorusu yoksa webinarımızı o zaman sonlandırıyoruz. Başka bir sorusu olan katılımcımız var mı? Sanırım yok. Pekala. O zaman herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.